Ender Hanım, şimdi azosperm hastaları bize geliyor. Azospermi ilk örneğinde ya da ikinci örneğinde hastada da sperm çıkmadığı zaman kripto azospermi denilen teknik yani ya da kriptospermi ile hastanın spermine bakmak gerekiyor. Hı hı. Kriptospermi ne demek? Neden yapılıyor? Buradaki amaç ve fırsat nedir? Bunu bize anlatır mısınız? Kriptozospermi semende çok az sayıda sperm gördüğümüz durumlar. Yani bir tane de olabilir bu, 5 tane de olabilir, 10 tane de. Böyle çok sınırlı sayıda sperm gördüğümüz hastalar var. Bunlara azospermi diyemiyoruz. Spermimiz var. Bu hastalara tüp bebekle çok güzel embriyolar oluşturabiliyoruz ve bunları çocuk sahibi yapabiliyoruz. Ama o kadar zor bir grup var ki. Şimdi örneğin geçen bir örneğim vardı. Hasta ilk defa baktırıyor. Sperm örneğine bakıyorlar. Kadın infertilitesi diye geliyor bize aslında. Bir tane gördüm. Ve Hmm, inanın şans eseri gördüm. Yani tabii ki detaylı bakıyoruz ama önüme çıkmaya da biliyor yani. Hani bu biraz aslında şans işi. tabii. Ve daha Azospermi sonra tanısı da koyabilirdiniz o baktırdı. anda. Aynen öyle ve eminim ki pek çok hastaya da koyuyor olabiliriz yani. Çok dikkatli Aynen. bakmamız gerekiyor. Bununla ilgili farkındalık son yıllarda çok arttı. Dolayısıyla bu hastaların gerçekten tecrübeli ellerde değerlendirilmesi çok önemli ki bana çok fazla ulaşan oluyor. Çünkü hani yıllarca bu tip hastaları çok gördüğümüz için daha detaylı bakmaya çalışıyoruz. Yani elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ama bazen de gerçekten iş şans işi. Yani o bir sperm denk gelmeyebilir. Elimizden gelen en iyi yıkama işlemini yapıyoruz. İşte bazı maddeler koyuyoruz. Var olan bir sperm varsa en azından hareketlensin ve gözümüzün önüne gelsin, görebilelim diye bunu kullanıyoruz. Bildiğim Ve kadarıyla bir de santrifüj tekniği yapılıyor galiba. muhakkak santrifüj ediyoruz. Santrifüjde Dibe, amaç dibe, birazcık daha böyle hani bizim hastalar için anlatayım. tabii. Santrifüj dediğimiz bir cihaz konuluyor tüpler ve çevriliyor. Şimdi çekim etkisiyle beraber sperm ağır olduğu için tüpün dibine sperm geliyor. Hani bir deney tüpü düşünün. O çevrildiği zaman sperm ağır olduğu için tüpün dibine geliyor sperm. O dipteki kısım alınıp inceleniyor. Oradaki umudumuz oradan sperm bulmak, sağlamak. En çok spermli olma ihtimali. Orada ağır olduğu için kriptozosperm dediğimiz teknikte de bunu yapıyorsunuz galiba, değil mi? Başka? Kriptozospermi tekniği demeyelim. Azo ile Heh, kriptozospermik hastaların semen aynen. örnekleri aynı şekilde çalışılıyor. Aynen. Yani santrifüj ediyoruz. Pelet dediğimiz alta çöken bütün hücreleri bir petriye yayıyoruz. Hı hı. Sonra da en büyük büyütmeli mikroskoplarımızda tüm alanı tarıyoruz. Hı Tüm hı. alanı. Hı hı. Önce çevreyi bir tararız. Neden derseniz hareketli spermler direkt yanlara kaçarlar. Hı hı. O yuvarlak şeyin etrafına Hı kaçarlar. Neden? Çünkü orta yerde çok fazla hücre birikir ve hı. sperm orada durmaz. Daha Hı. rahat bir yere kaçmak ister, Bu hareket da etmek ister. değişik bir ipucu yani. Aynen. Önce etrafı tararız, ondan sonra da iç kısımlara dalarız ve bu yaklaşık en az 1 saat sürer. Evet. Şimdi yeni şeyler tabii azospermik hastalardan duyuyorsunuzdur. İşte 2 kere, 3 kere veriyorlar günde. Ya Hı ben açıkçası max 2 kere örnek alıyorum bu hastalardan. hı. Zaten ilkinde gördüysek tanıyı koyuyoruz. Tabii. İkinciye bakmanın bir Hı anlamı hı. bile yok. Bazen ben ayrı ayrı çalışmayı tercih ediyorum. Çünkü sperm, yani hücre yoğunluğu çoksa sperm görebilme ihtimaliniz azalır. Özellikle bu hastalar çok takviye kullanıyorlar. Çok fazla ilaç Tabii. kullanıyorlar. Yani o konu da biraz değişik geliyor bana. Yani aşı desek mesela aşı olmak istemez bu birçok Tabii. kişi ama yıllarca pek çok takviye, pek çok ilaç kullanıyor bu insanlar ve dolayısıyla semen örneklerinde çok fazla hücre oluyor. Bu Hı. hücreler de üst üste geldiği zaman var olan bir tane iki tane spermi görebilmeniz çok kolay bir şey değil. Tabii değil diyor, doğru. O kadar İyi hücrenin yıkanmalı, arasında. iyi yayılmalı. Yani Hı. hücreler üst üste binmemeli. Siz O o zaman bizim vermemiz gereken mesaj şu. Azospermi tanısı aldıktan sonra ikinci sperm örneğinin çok daha farklı ve dikkatli bir şekilde e, en uygun tecrübeli bir embriyoloğun bunu yapması gerekiyor o zaman. Bizim vermemiz gereken mesaj bu yani aynen. burada. Şey doğru değil, şey gibi bir algı oluşmuş. İlkinde çıkmıyor hocam, ikincisinde çıkıyormuş diye. Yok, ilkinde Hmm. çıkan da var. Yani ilkinde çıkıyorsa ben tanıyı koyuyorum zaten. İkinciye bakmaya gerek kalmıyor. Ama Aynen. ilkinde bazen iki örneği beraber çalışan laboratuvarlar var. Ben onu çok tercih etmiyorum. Hücre yoğunluğu artıyor. Onu çok Evet. istemiyorum. Ne kadar temiz örnek o kadar kolay tespit diye düşünüyorum açıkçası.